Şeffaf Mutfak'tan herkese merhabalar. Kaynar suyun üzerinde yufkalar hazırlayacağız. Hepsini tek seferde pişireceğiz. Çok pratik bir yufka tarifi geliyor. Hem de bu sefer size tek tek açacağım. İnceliğini göstereceğim. Her bir yufkayı göstereceğim. Toplamda 16 adet yufka hazırlayacağız. 2 su bardağı un ile 250 mililitrelik su bardağı kullandım. 300 gram kadar una ihtiyacımız var. Baklavalık, böreklik olursa sizi yormaz. Bir tane yumurta akı ilave ediyoruz. Evet, hamurumuzu mukavemetli yapacak bir yapıya sahip olması için bir adet yumurta akı, tuzunu ilave ettim ve aldığı kadar su ile birlikte, ılık su ile birlikte kolay bir hamur yoğuracağım elimde. Hamuru şöyle bir 5-10 dakika boyunca dinlendireceğim. Gluteni ortaya çıkınca tekrar yoğuracağım. Bu sefer 30 dakika boyunca dinlendireceğim. Görmüş olduğunuz gibi içine bir su bardağı, 200 mililitrelik su bardağı ile birlikte su aldı. Kıvamını gösteriyorum daha çok. Çünkü her un aynı suyu almaz. Glutenin çıkması için 10 dakika beklettim. Bakın şöyle size hamurun kıvamını göstereyim. Hem biraz yumuşadı hem de uzuyor. Yani çok güzel kıvama gelmiş. Şimdi ise pürüzsüz olana kadar yoğuracağım ve 30 dakika boyunca dinlendireceğim. 30 dakikanın sonunda dinlenen hamurumu tezgahıma alacağım. Ortasından bir delik deliyorum simit şeklinde ve hamuru genişletiyorum. Bu şekilde beze yapmanız çok daha kolay olacaktır. Hamuru toplamda 16 bezeye böleceğiz. Bunun kolay bir yöntemi var. Hamuru rulo haline getirdikten sonra ikiye böleceğim. Sonra her bir parçayı 16 beze olana kadar ikiye böleceğim. Böylece hem bütün bezeler eşit olacak hem de sizin porsiyonlamanız çok kolay olacak. Her bir bezeyi elimle yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra bir 5 dakika boyunca kabın altında dinlendirdim. Bu sayede çok daha kolay açılacaktır. Her bezeyi un ve nişastayı karıştırarak, yani unun içine örneğin bir bardak unun içine bir tepeleme yemek kaşığı nişasta karıştırarak açarsanız hem yufkalarınız birbirine asla yapışmaz hem de açmanız daha kolay olur. Daha çabuk büyür hamurunuz. Gördüğünüz gibi küçük bir çay tabağı büyüklüğünde bütün hamurları açıyorum. 8-8 olacak şekilde gruplara ayıracağım. Bu 8 yufkayı üst üste hep beraber açacağım. Bunun için önce çay tabaklığı büyüklüğüne getiriyorum. Daha sonra ise aralarını yağlamaya başlayacağım. Aralarına sıvı yağ kullanıyorum ve böyle bir çay süzgecinden yardım aldım. Un ve nişasta karışımından her tarafına eşit gelecek şekilde ince bir tabaka un serpiyorum ve tekrar üzerine yufka kapatıyorum. 8 tane yufkayı bu şekilde yağlı ve unlu olarak birbirinin üzerine getiriyorum. Daha önce bu tarz tarifler görmüşsünüzdür. Benim kanalımda da var. Tavada alt üst yağlı kağıt arasında pişiren var. İşte tavada tek tek pişirip üzerinden alan var. Şimdi tavada yaptığınız zaman şöyle oluyor. Birazcık daha kuru kalıyor yufkalar. Bunda ise buharda piştiği için daha elastik, daha şekle şemale girebilir ve daha yumuşak yufkalar oluyor. Ama asla birbirine yapışmıyor şu üzerindeki yağdan ötürü. Fakat yağla pişen her yufka biraz daha mukavemetli olur. Yani bu yufkaları biraz daha şöyle çekere çekere kopmayan yufkalarla bir tutabilirsiniz. Bunun ne gibi bir faydası var? Bazı börek harçları var ki içine koyduğunuz zaman yufkanızı hamur eder. Mesela ıspanaklı pazılı harçlar, işte çok buhar çıkartan mesela patatesli yapacaksınız bir böreği. Böyle yağlı bir yufka tercih ederseniz bütün katları tek tek gözünüzle görürsünüz. İnce ve yaş yufkalarda ise biraz daha böyle hamurumsu olur böreğinizin içi. O yüzden ben size bugün bu yufkalarla böyle kolayca hazırlayabileceğiniz bir patatesli börek tarifi de vereceğim.
Sekizli olarak iki parti yufkalarımı hazırladım. Şimdi şöyle elimle hafif bastırıyorum. Nerelerine bastırdığımı görüyorsunuz. Birbirinin üzerinden kaymasın diye adeta mühürlüyoruz onları. Daha sonra aynı işlemi yine merdane ile yapıyorum. Sadece size bir yufkanın açılımını göstereceğim. Merdane olur, işte oklava olur. Hatta kavanozla bile yapabilirsiniz. Bir tane takipçim bana kavanozla baklava yaptığını göstermişti. Yani evinde merdanesi yokmuş. Kavanozla havuç dilimi baklavamı yapmıştı. Hem çok gülmüştüm hem de çok başarılı bulmuştum. Bu da onun gibi. Elinize ne kolay geliyorsa merdane ile şöyle bir pasta tabağı, büyük bir pasta tabağı büyüklüğünde yaklaşık 32 santimetre gibi çapında açtım. Diğer yufkayı da aynı şekilde açtım. 8 2 tane büyük yufkam oldu. Şimdi üzerine yine yağlıyorum ve unlayacağım. Diğer 8 tane yufkayı da üzerine koyacağım. 16 adet yufkayı hep birlikte pişireceğiz. Bunu bir Kore kanalında gördüm ama birçok detayı atlamışlar, vermemişler. Onları dikkatim sayesinde biraz da tecrübelerimle birlikte çözdüm. Mesela bu yağlı kağıt detayı, yağlı kağıdı göstermemişler. Böyle bir yağlı kağıdın aralarına işte böyle aslında delgeç olsa daha iyi olurdu ama evde yoktu. Makasla birlikte küçük küçük delikler koyacağım. O deliklerden buharın çıkmasını ve hamura işlemesini sağlayacağım. Çünkü hamur geçirgendir ama kağıt geçirgen değildir. Yağlı kağıtlar geçirgen değildir. Kenardan aldığı buharla da pişmez. O yüzden bu şekilde 30-32 santim çapında kestiğim yağlı kağıda kesikler atıyorum. Delikler oluşturuyorum. Daha sonra da evinizde bir makarna süzgeci olur. Buharlı pişirici olur. İşte böyle bir mikrodalganın o altındaki ızgara gibi bir şey olur. Önemli olan buharı geçirsin, suya değmesin. Bu nevi bir şeyi genelde de bu düdüklerin içinde bu tarz sebze pişiriciler oluyor. Böyle bir şey kullanabilirsiniz size fikir olsun diye. Ben bugün makarna süzgeci kullanacağım. Makarna süzgecinin üzerine yağlı kağıdın üzerine aldığım 16 adet yufkamı hepsini birden alıyorum. Kaynayan tenceremin üzerine oturtturacağım. Suya değmeyecek ama kapağı tam kapanacak ve buharı içine tam alması lazım. Şöyle size göstermeye çalışayım. Üzerine kapağını kapatacağım. Mesela bir başka detay da orada gösterilmeyen hamurun çevrilmesi. O çevirmeden yaptığını göstermişti ama ben yaklaşık 7 dakika sonra hamuru çevirdim. Bu sayede hem alttan hem de üstten aldığı ısıyla ortadaki yufkalar da çok güzel pişmişti. Yani çevirmeden pişirmek biraz risk taşır. Bir kere hamur birbirine yapışır. Bu şekilde de 7 dakika boyunca pişirdim. 15 dakikayı geçti her iki tarafın pişirmesi. Şöyle tezgahıma alacağım. Size hiçbir detay atlamamak adına yufkaları tek tek çıkararak göstereceğim. Hala çok sıcaklar, soğumasını beklemeyin. Sıcakken çıkartın. Elinizi yakmayacak, hafif haşlayacak gibi. Şöyle bakın, bütün yufkalar incecik. Şimdi siz diyorsunuz ki Tuğba bunlardan baklava olur mu? Çünkü en çok soru aldığım bu yufkalarda bu. Baklava yapabilir miyim? Baklava bu yufkadan olmaz. Ama baklava yapabileceğiniz bu tarz bir yufka tarifi vermiştim. Kanalımda yayınlamıştım. Şuraya da linkini ekleyeyim. Oradan bakabilirsiniz. Yine bu teknikle yapıyorsunuz onu ama hamuru farklı. İçine bu sefer yumurta sarısı da var. Sizi sıkmamak adına biraz hızlandırdım ama bütün yufkaları da göstereceğim. Yırtılan, ezilen, büzülen, birbirine yapışan var mı diye aklınızda soru kalsın istemiyorum. Peki bu yufkaları nasıl saklayacağız? Doldurun bir buzluk poşetine, atın buzdolabına. Bir hafta 10 gün hiçbir şey olmaz. Buzlukta aylarca hiçbir şey olmaz. İstediğiniz adet çıkartır, kullanırsınız. Ben size fikir olsun diye bugün bir patatesli börek hazırlayacağım. Hatta biraz iç harcını da göstereceğim nasıl yaptığıma dair. Yufkalar muazzam oldular, incecik oldular. Çok güzeller. Gerçekten bakın şu yaptığım yufkalar tencerede yapıldığına kimse inanmaz herhalde. Çok güzel yufkalarım hazır. Şimdi geçelim patatesli iç harcını hazırlamaya.
Patatesli böreğin canı ciğeri soğandır. 3 tane büyük soğanı biraz sıvı yağda soteledim kırmızı biberle birlikte. Aynı buharda yine aynı teknikle patateslerimi doğradım, üzerine aldım. Böylece içlerine fazla su çekmiyorlar ve siz çok fazla beklemiyorsunuz patatesi haşlamak için. Kolayca dilim dilim üzerinde buharda patateslerimi yumuşattım. Şimdi içine soğanları ilave ediyorum. Nanesini, kırmızı biberini, karabiberini ve tuzunu ilave edeceğim. Hepsini birlikte şöyle bir karıştıracağım. Patatesin içine çok yakışan süt kremasıdır. Bunun yerine kaşar koyarsanız çok güzel olur. Varsa evinizde kaşar, yoksa da biraz içine süt damlatabilirsiniz. 100 gram kadar kaşarı da içine sıcakken hemen karıştırdım. Böylece bütün harca nüfuz ediyor. Hem de harcı bir arada tutuyor kaşar. Bu da çok önemli. Şimdi patatesli harcımla birlikte güzelce böreklerimi dolgun dolgun rulolar haline getireceğim. Hamur zaten yumurta aklı ve yağlı bir hamur olduğu için lezzetli yufkalar. Ama şöyle bir süt arasına sürüp, yani sütle birlikte güzelce fırça yardımıyla sürüp içine bir buhar oluşturmak istiyorum. Katlar bu şekilde daha çıtır çıtır, daha havalı olacaklar. Ve patatesli harçtan bol bol koyuyorum. Dediğim gibi ıslak bütün iç harçlarına gelen bir yufka. Yağda da kızartabilirsiniz. Ben bugün mesela fırın çalıştırdım. Ama siz 4 tane yapacaksınız. Hemen bir kahvaltıya çıkartacaksınız. Tavada kızartın. Alt üst şöyle güzelce kızartın. Tost makinesinde bile basabilirsiniz. Çok rahat kullanabileceğiniz bir yufka. Bütün böreklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Üzerine yağ, yumurta sarısı, biraz da sütle birlikte bütün her tarafını kaplayacak şekilde, lezzetlendirecek şekilde yumurta sarısı sürüyorum. Susam olur, haşhaş olur, üzerine de süsleyip 190 derecede ısınmış fırınıma göndereceğim. Yaklaşık 20-25 dakika sonra çıtır çıtır böreklerim hazır. İçleri yumuşacık, dışı kıtır kıtır nefis börekler ortaya çıktı. Şöyle biraz uzun olduğu için keserek servis yapacağım, göstereceğim. Yakın çekimle de katlarını göstereceğim. Hiçbir şekilde hamurlaşma olmamış. Kenarları da çok güzel çıtırdamış. 16 adet yufkayı kolayca hazırladık. Hemen şöyle bir yine kolay bir patates harcı ile birlikte bir tepsi börek elde ettik. Dilerseniz buzluğunuzu bu nevi yufkalarla doldurup istediğiniz zaman adet adet çıkartıp kullanabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiği zaman rahatça dolabınızda hali hazırda yufkanız olabilir. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.